Llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensábamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo. Nosotros no queremos que esto, que es para nosotros una cosa íntima, sea ni manoseada ni tocada, cosas por el estilo. Y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. ...13 Ekim 1972 Cuma günü bir Uruguay Hava Kuvvetleri Twin Turboprop Fairchild uçağı Stella Maris Koleji'nin Old Christians isimli rugby takımını Ant Dağları üzerinden geçen bir uçuşla Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşmaya götürüyordu. Yolculuk bir gün önce 12 Ekim'de Carrasco Uluslararası Havalimanı'nda başlamıştı. Ancak fırtınalı dağ havası yüzünden uçak geceyi geçirmek üzere Arjantin'in Mendoza şehrine inmişti. Pilotun 5000 saatlik uçuş deneyimi vardı. Uçak Ant Dağları üzerinden geçerken pilotun "Kemerlerinizi bağlayın, türbülansa giriyoruz" anonsu geldi. Herkes birbiriyle şakalaşıyor, korkmadıklarını göstermeye çalışıyordu. Birbirlerine rugby topunu atıyorlar, uçak konga dansı yapıyor diye şarkı söylüyorlardı. Pilot, Santiago'daki hava kontrol görevlilerine Şili'nin Curicó şehri üzerinde olduğunu bildirmiş ve iniş için gereken izni almıştı. Hala dağların üzerinden seyretmesine rağmen bulut örtüsünün içinden geçerek alçalmaya başlayan uçak kısa süre sonra isimsiz bir zirveye çarptı. Sonraları gözyaşları buzlu olarak bilinen zirve, Şili ile Arjantin arasındaki uzak dağlık bir sınırda yer alıyordu. Zirveye çarpan uçağın sağ kanadı koparak geriye doğru fırladığında kuyruk üzerindeki dikey dengeleyiciyi kopararak gövde üzerinde arkada kocaman bir delik açılmasına neden oldu. Az sonra ikinci bir zirveye çarpan uçağın sol kanadı da kopunca geriye yalnızca havada ilerleyen bir gövde kaldı. Yere çakılan gövde dağın dik bir eğiminden kayarak bir kar yığınına takılıp durabilmişti. Kazadan kurtulanlardan Roberto Canessa olayı şu şekilde anlatıyordu. Pilot çok büyük bir hata yaptı. Kuzeye döndü ve Santiago'ya inmeye başladı. Halbuki uçağın irtifası hala çok yüksekti ve dağların arasında gidiyordu. Uçak neredeyse dikey bir pozisyona gelmişti ki durdu ve sallanmaya başladı ve dağa çarptık. İleri doğru fırlamıştım ve kafama sert bir darbe aldım ve Kutsal Meryem'e dua etmeye başladım. Birinin bağıra bağıra "Tanrım lütfen yardım et" diye ağladığını hatırlıyorum. Bu hayal edebileceğin en kötü kabustu. Başka birinin "Kör oldum" diye bağırdığını duymuştum. Kafasını çevirdiğinde beyninin dışarıda olduğunu ve karnına bir metal parçası saplanmış olduğunu gördüm. Jose Luis Iniciarte ise olayı şu şekilde anlatıyor. O gece şiddetli rüzgar nedeniyle Arjantin'de mola vermemiz gerekiyordu. Ama ertesi gün yeniden yola çıktık. Herkes oyun için heyecanlıydı ve uçakta bir parti havası vardı. En iyi arkadaşım Gaston'un yanına oturmaya gittim. Hostes herkesin oturmasını istiyor ama kimse dinlemiyordu. Ardından bir türbülansa girdik. Peşinden daha da sert bir türbülans oldu ve pilotun "Tanrım bana güç ver" diye bağırdığını duyduk. Uçağımız dik bir yeri aşmaya çalışıyor gibiydi. Kanat kayalara çarptı ve ben artık 24 yaşımda öleceğimi biliyordum. Koltuğuma mıhlandım, başımı bacaklarımın arasına koydum ve gözlerimi kapadım. Uçak aşağı doğru kaymaya başladı. Kayarken kar ve havanın yüzüme ve vücuduma çarptığını hissettim. Durduğunda bir sessizlik ve hemen peşinden çığlıklar yükseldi. Önümde bir yığın ceset, bavul, uçak koltuğu gördüm. Ama arkama baktığımda hiçbir şey yoktu. Uçağın arka kısmı Gaston ve diğer arkadaşlarımızla birlikte tamamen yok olmuştu. Uçaktan aşağı atladığımızda belimize kadar kara battık. Bu yüzden tekrar içeri dönüp yaralılarla ilgilenmeye başladık. Gece olduğunda birbirimize yakın durmamız gerektiğini söyledim.
Karanlıkta cesetlerin henüz soğumamış sıcak bedenleri bize dokunuyordu. 45 yolcudan 12'si kaza esnasında ya da hemen sonra, 5'i ertesi sabah ve biri de yaralarına yenik düşerek 8. gün ölmüştü. Geride kalan 27 kişi dondurucu soğuk altında dağların yüksek rakımında hayatta kalmanın çok zor olduğu koşullarla karşı karşıya kaldı. Şartların gerektirdiği hiçbir teçhizata sahip değillerdi. Kazadan kurtulan 27 kişi için ancak birkaç çikolata ve bisküvi vardı. Buldukları çikolataları birkaç gün içerisinde küçük ısırıklar alarak bitirdiler. Karla kaplı, dağlık arazide ne bir doğal bitki örtüsü ne de herhangi bir hayvan yaşıyordu. Yüksek rakımda vücudun kalori ihtiyacı astronomikti. Açlıktan ölüyorlardı ve yiyecek bulma umutları kalmamıştı. Ama açlıkları o kadar arttı ki yine de aramaya devam ettiler. Tekrar tekrar uçağın gövdesinde kalmış kırıntıları aradılar. Bavulların deri kısımlarını koparıp yemeye çalıştılar. Bu maddelerdeki kimyasalların onlara yarardan çok zarar vereceğini bile bile. Koltuk oturaklarını saman bulmak umuduyla parçaladılar. Ama içinden sadece yenmesi mümkün olmayan koltuk süngeri çıkmıştı. Kafalarında tekrar tekrar aynı sonuca varıyorlardı. Eğer üstümüzdeki elbiseleri yemeyeceksek, burada alüminyumdan, plastikten, buz ve kayadan başka hiçbir şey yok. Kazada ölenleri yemek zorunda kalan arkadaşlar aralarında anlaştılar. Fito, pilot kabinindeki güneş siperliklerinden yararlanarak birkaç güneş gözlüğü yapmıştı. Karı eriterek su elde etmenin bir yolunu buldu. Aralarında bulunan tıp 1. sınıfta okuyan 2 öğrenci uçaktan kalanlarla derme çatma ateller yapmak zorunda kalmıştı. Bu öğrencilerden bir tanesi 19 yaşındaki Roberto Canessa'ydı. 3 ülkeden arama ekipleri kaybolan uçağı aramaya başladılar. Ancak beyaz olan uçak karın içinde kaldığından gökyüzünden görülmüyordu. Arama uçakları tarafından görünür umuduyla bavullardan haç yaptılar. 2. gün tepelerinden geçen jetin sesini duydular. Fakat jet onları fark etmedi. Transistörlü küçük bir radyo bulan çocuklar, dağdaki 12. günlerinde aramaların durdurulduğunu haber aldılar. Haberi duyanlar ağlamaya ve dua etmeye başladılar. İçlerinde sadece biri, Gustavo Nikolic, umutsuzluğa kapılmadı ve arkadaşlarına "Hey çocuklar, iyi haberler var. Az önce radyodan duyduk. Aramayı durdurmuşlar." Uçağın içinde bir sessizlik oldu ve arkadaşlarından Paez kızgınlıkla Nikolic'e bağırdı. "Bunun neresi iyi haber?" "Çünkü," dedi Nikolic, "buradan kurtulmak bize kaldı." Tek başına bu çocuğun cesareti herkesin umutsuzluğa kapılmasını önlemişti. Aralarında Gustavo Nikolic'in bulunduğu hayatta kalanlardan 8 kişi uçağın enkazında uyurken üzerlerine düşen bir çığ sonucu 29 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Çığdan sonra çocuklardan bazıları hayatta kalabilmenin tek yolunun dağları tırmanarak aşmak ve yardım aramak olduğunda ısrar ettiler. Yardımcı pilotun Curicó'yu geçtiklerini belirtmesi nedeniyle Şili topraklarının batıda yalnızca birkaç mil ötede olduğunu düşünüyorlardı. Grubun içinde en sağlıklı ve güçlü olanlar her yöne doğru yaptıkları ufak yürüyüşlerle hem uçağın kopan kuyruğunu hem de kaza anında kaybolan arkadaşlarını aramaya başladılar. Böyle bir yürüyüş sonucunda 6 kişinin cesedini daha yüksek bir rakımda buldular. Yürüyüşlere katılmak isteyenler bu kadar yüksek rakımda yürümenin ve amansız geçen soğuk gecelere dayanmanın zorluğu karşısında bundan vazgeçtiler. Birkaç denemeden sonra Nando Parrado, Roberto Canessa ve Antonio Tintin Vizintin'den oluşan son bir grup kuruldu. Roberto Canessa'nın ısrarıyla ilk önce kuyruğu bulmak için doğuya doğru gitmeye karar verdiler.
Bu denemelerinde uçağın kuyruğunu buldular. Kuyruğun içinde birkaç bavul bulunuyordu. Çok az yemek artığı, bir çizgi roman, giysi ve sigara buldular. Tintin ise boruların çevresine sarılmış bir yalıtım malzemesi buldu. Bu yalıtım malzemesi daha sonra çok işlerine yarayacaktı. Kazadan hemen sonra uçağın kokpitindeki telsizi kullanmak için bir girişimde bulunmuşlardı. Ama telsizi çalıştıracak güç kaynakları yoktu. Kuyruğu bulunca akülerin yerinde tespit ettiler. Ancak uçağın gövdesine taşınamayacak kadar ağır olduğunu fark edince telsizi kuyruğun yanına getirmeye karar verdiler. Aralarında elektronikten tek anlayan kişi olan Harley'den yardım istediler. Birkaç gün süren uğraşın ardından Harley ve Canessa telsizi çalıştıramayacaklarına karar verip geri döndüler. Telsizin uçak motorunun gücüyle çalıştığını bilmiyorlardı. Artık tek kurtuluş yolunun batıya doğru dağları aşmak olduğunun farkına varmışlardı. Uçağın kuyruk bölümünden kurtardıkları yalıtım parçalarını birbirine dikerek büyük bir battaniye yapacaklardı. Sonra da bu battaniyeyi ikiye katlayıp kenarlarını diktiklerinde 3 kişinin içine girip soğuktan kendini koruyabileceğini düşündüler ve uyku tulumlarını diktiler. Uyku tulumu tamamlandıktan ve hayatta kalanlardan Numa Turcati yaraları nedeniyle öldükten sonra daha önceleri kararsız olan Canessa da yola çıkmanın doğru olacağına kanaat getirdi ve 3 yolcu 12 Aralık'ta tırmanmaya başladılar. Önde giden Parrado'yu diğerleri sık sık yavaşlaması için uyardı. Çok soğuk olmasına rağmen uçağın kuyruğundan çıkardıkları yalıtım malzemesiyle yaptıkları uyku tulumu sayesinde geceleri hayatta kalabildiler. Tırmanışlarının 3. gününde Parrado diğer ikisinden önce dağın tepesine ulaştı. Göz alabildiğince dağlar uzanıyordu önünde. Uzaklarda küçük bir Y görünce dağdan çıkışın burada olduğunu düşündü ve umudunu kaybetmedi. Tırmanışlarının planladıklarından daha fazla enerji gerektireceğini anlayınca ve yiyecek stokları da azalınca Vizintin'i kaza mahalline geri gönderdiler. Parrado ve Canessa birkaç günlük yürüyüşün sonunda kar çizgisinin bitimine ulaştı. 9. gece dinlenmek için durakladılar. Parrado ateş yakmak için çalı çırpı toplarken Canessa'nın dikkatini nehrin öte yakasında at üzerinde bir adama benzer bir karaltı çekti ve Parrado'ya nehrin kenarına inmesi için bağırdı. Önce Canessa'nın hayal gördüğünü sanmışlardı ancak sonunda 3 atlıyı gördüler. Aralarındaki nehre rağmen Nando ve Canessa durumlarını adamlara anlatmaya çalıştılar. Atlıların içindeki Şilili Huasos Sergio Catalan yarın diye bağırarak cevap verdi. Kurtarılacaklarını anlamışlardı ve nehrin kenarında uyumak için yerleştiler. Ertesi gün geri dönen Sergio ve arkadaşları bir taşa kağıt ve kalem bağlayarak Parrado ve Canessa'ya taşı attılar. Parrado uçak kazası hakkında bir not yazarak taşı onlara geri attı. Katalan at üzerinde çok uzun bir yol kat ederek yardım aramaya gitti ve sonunda bir kurtarma ekibi geldi. Nando helikopterlerle birlikte dağlara, diğer hayatta kalanların yerini göstermek için geri döndü. 13 Ekim Uruguay Hava Kuvvetleri uçuş 571 kazasından sağ kurtulanların olduğu haberi uluslararası basına da sızdığından yöre gazeteci akınına uğradı. Kaza yerinde kalanlar Parrado ve Canessa'nın yardım bulduğunu ertesi gün radyodan öğrendi. Aynı gün 22 Aralık 1972'de öğleden sonra 2 arama kurtarma görevlisi ve Parrado'yu taşıyan helikopter bölgeye ulaşarak hayatta kalanların yarısını helikoptere aldı. Kurtarma görevlileriyle birlikte geride kalanlar uçuşun zorluğu nedeniyle ertesi sabah gelecek olan helikopteri bekledi. İkinci helikopter 23 Aralık günü gün doğarken kaza mahalline ulaştı ve kazadan kurtulan 16 kişinin tamamı kurtarılmış oldu.
Kurtulanlar Santiago'daki hastanelere götürülerek yükseklik hastalığı, dehidrasyon, soğuk çarpması, kırık kemikler, iskorbüt, kötü beslenme nedeniyle tedavi gördüler. Kazazedeler yanlarında taşıdıkları peynirleri yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını söylediler. Diğer detayları aileleriyle paylaşmayı planlamışlardı. Ancak kaza yerinde çekilen fotoğraflar basına sızdırıldı ve sansasyon yaratmak üzere hazırlanmış yazılarla kamuoyunun önüne neredeyse atıldılar. Kazadan kurtulanlar 28 Aralık günü Montevideo'da Stella Maris Koleji'nde bir basın toplantısı yaparak son 72 gün başlarına gelenleri anlattılar. Canessa daha sonrasında bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Bu yamyamlık değil. Yamyamlık birini öldürüp yemektir. Bu tartışmayı 40 yıldır kafamda yapıyorum. Ama umurumda değil. Onları yemek zorundaydık. Ette protein ve yağ vardı. Tıp öğrencisi olduğum için de ilk kesiyi yapmak benim için zor olmadı. Fakat bunu beyninize kabul ettirebilmek ve bir sonraki adım olarak bunu uygulamak farklı bir olaydı. Bu oldukça zordu. Ağzınız açılmak istemiyor ve yapmak zorunda olduğunuz şey için kendinizi çok sefil ve üzgün hissediyorsunuz, demişti. Canessa ayrıca, vücutlarına saldırarak haysiyetlerini taciz ediyormuşum gibi hissediyordum. Fakat daha sonra, eğer benim bedenim aynı durumda olan birilerinin hayatta kalmasını sağlayacaksa, bundan gurur duyardım diye düşündüm. Benim için temel mesele, sanki arkadaşlarımın mahremiyetine saldırıyormuşum gibi hissetmemdi. Arkadaşlarımın sadece fiziksel bir parçasını değil, ruhlarını da paylaştığımı hissettim. Aramızda öldüğümüzde bedenlerimizi ihtiyacı olanlara bağışlayacağız diye anlaşma yapmıştık. İnsanlar sürekli yaşadın çünkü insan eti yedin diyor. Fakat benim için bu en zor kısmı değildi. Bence yaşadık çünkü biz bir takımdık ve dağları aşmayı başarabildik. Çığdan sonraki gece dağlardan gelen sesleri duyabiliyorduk ve kar altında kalabileceğimiz düşüncesi ödümüzü patlatıyordu. Bu insan eti yemekten daha zordu diyordu. Kazadan bir diğer kurtulan Eduardo Strauch şu şekilde konuştu. Sonunda yaşamak için bunun tek yol olduğuna kendimi ikna ettim. Yaşamak istiyordum ve çok gençtim. Ne yapacağıma karar verdiğim an aklım ve bilincim tamamdı. Fakat ilk seferi fiziksel olarak çok zordu. Küçük, donmuş et parçalarıydı, tadı yoktu. Alıştım ve sonunda etin kaynağından kopmuştum. Nando Parrado kitabında şu sözleri söylüyordu. Aslında hayatta kalıp kurtulmamız ulusal bir gurur konusu olmuştu. Başımızdan geçen çetin olaylar görkemli bir macera olarak kutlanıyordu. Dağlarda yaşadıklarımızın görkemle yakından uzaktan alakası olmadığını nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Orada yalnızca çirkinlik, korku, ümitsizlik ve masum insanların ölümünü izlemenin yarattığı düşkünlük vardı.